Gitmek istemedik, onları öldürmek istemedik. Ama derin sessizlik ve uzayan kolları bizi hem korkuttu hem de rahatlattı. Slenderman. Bu zayıf 3 metre boyunda yüzü olmayan takım elbiseli gizemli karakteri sadece oyunlardan tanıyorsunuz. Ancak Slenderman'ın birçoğunuzun bilmediği tuhaf bir hikayesi var ve bu videoda bu gizemli hikayeyi araştıracağız. Slenderman en az Half-Life oyunundaki G-Man kadar gizemli bir oyun karakteri. Adına türlü türlü hikayeler yazılmış, farklı mitlere konu olmuş korkunç bir karakter. Ancak Slenderman'i G-Man karakterinden ayıran en büyük nokta, Slenderman bir oyundan ziyade gerçek hayatta bir gizem olarak başlamıştır. Hatta daha ilerisine de geçerek bir takım cinayetlerde de onun parmağı olduğu düşünülüyor. Bu videoda eski mağaralarda yer alan Slenderman figürlerine değinmekten ziyade daha çok günümüze yakın zamanlarda ortaya çıkmış mitlerine göz atacağım. Slenderman ilk olarak 2009 yıllarında internette o dönemlerde çok da popüler olmayan Something Awful adlı bir sitenin forumlarında bir meme olarak başlamıştı. Eric Knudsen'in oluşturduğu bu ufak eğlence forumdaki kullanıcıların birbirleri arasında bir shop yarışması gibi bir şeye dönüştü. Birbirlerine shopladıkları fotoğrafları atarak kimin daha iyi paranormal fotoğraflar ortaya çıkardıklarına dair bir yarışma tarzında oylamalar falan dönüyordu. Yani bildiğimiz basit forum eğlencesi olarak başlamıştı. Ta ki o fotoğraf paylaşılıncaya kadar. İlk Slenderman fotoğrafı forumda Eric Knudsen adında biri tarafından, yani bu yarışmayı düzenleyen adam tarafından paylaşıldı ve fotoğrafa şöyle bir alıntı ekledi. Gitmek istemedik, onları öldürmek istemedik ama derin sessizlik ve uzayan kolları bizi hem korkuttu hem de rahatlattı. Aslında Eric Knudsen bu gizemli karakteri oluştururken birçok kaynaktan esinlenmişti. Bunlardan en önemlisi de Stephen Hawking'in The Mist adlı eseri ve tabii ki Lovecraft'ın yazıları. Şu resme bir baksanıza. Slenderman'e benzemiyor mu? Daha sonralarında gerçek bir fotoğraf olan ve paylaşılan şu an gördüğünüz şey çok daha sarsıcıydı. Sterling Şehir Kütüphanesi'ndeki yangından sonra kurtarılan iki fotoğraftan biri bu fotoğraftı. Ayrıca işin en ilginç tarafı, bu fotoğrafı çeken fotoğrafçı Mary Thomas 3 Haziran 1986'dan beri kayıp. Yani kendisinden o dönemden beri haber alınamamış. Slenderman hakkında birçok hikaye var ve bunların hepsi de birbirinden çok farklı hikayeler. Bir hikayeye göre Slenderman'in 100 yaşında olduğu ve daha uzun yaşamak için insanları kaçırdığını söylüyor. Bu biraz gerçeklikten uzak bir hikaye gibi ama Slenderman'in en üzücü ve en korkutucu hikayesi aslında tam olarak şöyle. Joe isimli biri eşini trafik kazasında kaybeder. Hayata tutunmasının tek nedeni 6 yaşındaki kızı Jennifer'dır. Bir gün kızı okuldan dönmez. Kaybolan çocuğunu aramak için seferber olan Joe, polislerle birlikte tüm arama çalışmalarına katılır. Jennifer'ın cesedi 3 gün sonra bir ormanda bulunur. Joe ona bu acıyı yaşatan tüm insanlardan intikam almaya yemin eder ve ardından Joe Slenderman'e dönüşür. İnsanlardan intikam almak için onların çocuklarının peşine düşer ve kızının cesedi ormanda bulunduğu için onları ormana kaçırır. Bir hikayeye göre ise Slenderman eski Mısır duvar resimlerinde ve 1600'lere dayanan eski Alman yazıtlarında sözü geçen bir karakterdir. Slenderman'in gerçekten yaşadığı, normal bir insan olduğu, hatta adının da Daniel olduğu iddia edilmektedir. Bu yazıtlarda Slenderman'in küçük yaştaki çocukları kaçırıp öldürmek suretiyle kendi yaşamını uzattığı anlatılmaktadır. Yani daha önce anlattığım hikayeye bayağı bir yakın. Yüzyıllardır Slenderman'e inanan veya inanmayan birçok kişi var ama ister inanın veya inanmayın, geçmişteki olayların bir kısmının gerçek olduğu da kesin. 1900'lü yıllara gelindiğinde Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve İngiltere birçok çocuk kaçırılma olayları ortaya çıktığında ve aileler sözleşmiş gibi çocuklarının kel, yüzü olmayan, takım elbiseli bir adam tarafından kaçırıldığını söylediklerinde bu olayların faili olarak Slenderman adı ortaya çıkmıştır. Sonraki dönemlerde sadece çocuklar değil, bazı kayakçılar da yine ormanlık alanlarda kaybolmuş, ayrıca birçok kişi Slenderman tarafından saldırıya uğradığını söylemiştir. İnternette araştırdığınızda aslında Slenderman'in insanların tasvirlerine göre birkaç versiyonu daha bulunuyor. Bunlardan en bilindik görünümü az önce de anlattığım gibi boş bir yüze sahip, normal insan boyutundan çok daha uzun
ve takım elbise giyiyor. Ancak bu tasvirlerin yanı sıra büyük dişleri olan bir ağız yapısını da içeriyor. Yani Wendigo gibi. Aslında bu son Slenderman tasviri Wendigo görseliyle çok daha uyumlu. Olayı daha net anlamanız için Wendigolar hakkında biraz konuşmak istiyorum. Wendigo efsanesi aslında eski Kızılderili inanışlarına dayanır. Eski Kızılderililerin inanışlarına göre Wendigolar doğaüstü güçleri olan kötü kalpli, yamyam bir ruha sahip yaratıklardır. Kanada'nın çam ormanlarında yaşadığı söylenen bu yaratıklar daha çok etobur ve rüzgar ruhuna sahip olduğu söyleniyor. Bu aslında Slenderman'e yaklaştığınızda kameraların neden sinyalinin bozulduğunu açıklıyor gibi. Çok eski tarihlerde ormanın lanetlediği bir insanın dönüşümü sonrasında ortaya çıkmış bir mit. Wendigo, derisi kemiklerine kadar yapışmış, çok zayıf, soluk bir tene sahip. Yani bu görsel anlatımlar size de tanıdık geldi değil mi? Tıpkı Slenderman gibi. Aslında Wendigo'yu öldürmek neredeyse imkansız. Slenderman tasvirlerinde de tam olarak bu konu işlenir. Yani tamamen ölümsüz olması gibi. Ancak Wendigo için Kızılderililer bunu bir büyüyle onu insan formuna dönüştürerek ve uzun bir uykuya yatırarak etkisiz hale getirmeyi başardıklarını söylüyorlar. Wendigo efsanesi de aslında popüler kültürde yer almış bir karakter. Hatta psikolojide Wendigo psikozu olarak geçiyor. Wendigo psikozu tam olarak kişide inanılmaz bir insan eti yeme dürtüsü. Yani tam anlamıyla bir yamyamlık sendromu olarak diyebileceğimiz bir hastalık türü aslında. Bununla alakalı en güzel örnek sanırım birçoğumuzun filmlerden tanıdığı Hannibal karakteri olabilir. Hatta Wendigo karakteri birçok oyunda da yer almıştır. Bunlar Final Fantasy, Warcraft gibi oyunlarda, hatta Marvel'ın bazı çizgi romanlarında ve Hayvan Mezarlığı, Ginger Snaps Back gibi filmlerde de konu olmuştur. Tabii ki bu karakter hala bir mit olarak anılsa da beni şaşırtan bu tür davranışların insan doğasında olması ve psikoloji dalında kendine bir isim bulabilmesi. Neyse, bu mitle alakalı çok fazla eski tarihlerden bahsetmeyeceğimi söylemiştim. Belki bunu başka bir videoda ele alabiliriz. Eğer bir gün ıssız bir ormanda elinizde kamera ile Slenderman'e yaklaşırsanız göreceğiniz şey böyle bir şey olacak.